Kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizler için annemden öğrendiğim çok güzel bir tarif vereceğim. Tarifimde kullanacağım patatesleri ilk olarak bu şekilde haşladım. Şimdi hamuru yoğurmaya geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 6 su bardağı un aldım. Su bardağı ölçüsü 200 milim. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ekledim. 1 paket kuru maya ekledim. Ve 1 yemek kaşığı da tuz ekliyorum. Buna eklediğim malzemeler iyice unla karışana kadar bu şekilde karıştırdım ve ortasını açıyorum. 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Su bardağı ölçüsü yine 200 milim. Yani klasik su bardağı. Ve 2 su bardağı da ılık su ekliyorum ama suyu azar azar ekledim. Çünkü unun markasından dolayı su ölçüsünde yine değişiklik olabilir. Bu yüzden kontrollü olarak ekleyelim. Kalan suyu da yine yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya devam ettim. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Suyun tamamını ekledim. Toplamda hamurumda 3 su bardağı sıvı eklemiş oldum. Şimdi haşladığım patateslerin kabuklarını soydum. Rendeleyip hamurun içerisine ekliyorum. Ve eklediğim patatesler tamamen hamura karışana kadar tekrar yoğurmaya devam ettim. Hamurun kıvamını da şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın böyle akışkan, çok yapışan bir hamur elde ediyoruz. Şimdi üzerini kapatarak mayalanmaya bırakıyorum. Bu sırada patatesli çöreğimizin üzerine sosunu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt kullandım. 1 tane yumurta ekliyorum. Ve yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ekliyorum. Çırpma teliyle güzelce çırpıyorum ve sosu hazırlıyorum. Şimdi de çörekleri pişireceğim tepsiyi hazırlıyorum. Tepsinin tabanına ve kenarlarına bolca tereyağı sürdüm. Mutlaka sizler de tereyağı sürün arkadaşlar. Daha güzel, lezzetli oluyor. Güzel kızarıyor ve yapışma olmuyor. Bu şekilde yuvarlak fırın tepsisi kullanıyorum çörekleri pişirirken. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerini açıyorum. Ve elimi sıvı yağ batırarak hamurdan parçalar koparıp tepsinin içerisine alacağım. Hamuru ikiye böldüm arkadaşlar. Yani bu ölçülerden 2 tepsi çörek çıktı. Hamurdan aldığım parçayı tereyağı ile yağladığım tepsinin içerisine alıyorum. Tekrar elimi sıvı yağ batırıp hamuru tepsiye eşit bir şekilde yayıyorum. Her tarafının eşit olmasına dikkat edelim. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince olmasın. Verdiğim ölçülerden bu şekilde 2 tepsi çörek çıkıyor arkadaşlar. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi üzerine hazırladığım sostan sürüyorum. Çöreğimizi tepsiye güzelce yaydık hamurunu. Üzerini de sosla tamamen kaplıyorum. Elimle bu şekilde sürdüm. Çok lezzetli, yumuşacık, pufur pufur bir çörek oluyor. Mutlaka sizler de yapın. Annemden öğrendiğim bu çörek tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak üzerine de çörek otu serpip fırının en yüksek derecesinde pişiriyorum. Fırını önceden ısıttım arkadaşlar. Fırınımın en yüksek derecesinde pişirdim. Tekrar belirtiyorum. Ve çöreğim pişti. Fırından aldım. Görüntüsü muhteşem gördüğünüz gibi. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Pufur pufur kabardı. Şimdi bu şekilde alıyorum tepsiden. Size altını da göstermek için. Bakın herhangi bir yapışma olmadı. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Ve dilimleyerek son halini de göstereceğim. Çöreklerimin ikisi de pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyeceğim. Bakın şu şekilde yumuşaklığını da göstereyim sizlere. Gerçekten çok lezzetli oluyor ve yumuşacık oluyor. Yapıp dilimledikten sonra buzluğa da atabilirsiniz. Çocukluğumuzda annemin yaptığı bu güzel çöreği ben de sizlerle paylaşıyorum. Annem bizim için bu çöreği sobada yapardı arkadaşlar. Çok lezzetli olurdu. Çok severek tüketirdik.
Ben de çocuklarım için yapıyorum. Sizlere de bu tarifi paylaşıyorum. Çöreğimi dilimledim. Şimdi iç kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın, muhteşem oldu. Patatesiyle, hamuruyla harika bir tarif. Gerçekten görüntüsü kadar lezzeti de çok güzel. Yumuşaklığını da şu şekilde göstereyim sizlere. Kahvaltıya, çay saatlerine, çocuklarınızın beslenme çantalarına, misafirlerinize gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz. Eğer daha fazla miktarda yapmak isterseniz hamur ölçülerini 2 katına çıkararak daha çok çörek elde edebilirsiniz. Soğuduktan sonra dilimleyip poşetlerle buzluğa da kaldırabilirsiniz. Böylece bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sormak istediğiniz her şeyi de yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.